Osmanlı kayıtlarına göre bir kadın abisinin evliliğini yıkmak için ölü insan dili, baykuş leşi, hayvan bağırsakları ve Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını kullanıyor. Sonunda ortaya çıkan şey ise o mahalleyi dehşete düşürüyor. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, hype yapmayı ve Fon Kriminal'e abone olmayı unutmayın. Ben gazeteci yazar Mehtap Eral. Bu bölümde Osmanlı döneminde İstanbul'un eski mahallelerinden birine gidiyoruz. Dar sokaklar, ahşap evler görüyoruz. İşte o mahallede Hayriye adında genç bir kadın yaşıyor. Mahallede onu tanıyan herkes aynı şeyi söylüyor. Sessiz bir kadın, kendi halinde bir kadın, kimseye zararı dokunmayan bir kadın. Hayriye, kocası Halit'le beraber mutlu, mütevazi, herkesin parmakla gösterdiği güzel bir hayat sürüyorlar. Halit'in bir tane kız kardeşi var, Zübeyde. Halit'le Zübeyde yakınlarını kaybetmişler, anne baba yok, iki kardeş birbirlerine sımsıkı sarılıyorlar. Zübeyde için abisi ev demek, yuva demek, huzur, mutluluk demek. Bir zaman sonra Halit'le Hayriye evlendiği zaman Zübeyde tabii biraz gönlü kırılıyor. Çünkü onun çok sevdiği, her şeyi olan abisi artık başka bir kadınla yaşamaya başlayacak. Fakat Halit kardeşine şöyle bir jest yapıyor. Büyük yaptırdıkları evde bir odayı kız kardeşine ayırıyor. Diyor ki sen de istersen bizimle birlikte kalabilirsin. Zübeyde de hem üzgün ama memnuniyetle kabul ediyor. Hayriye de iyi bir kadın. Zübeyde'yi kendi kız kardeşinden ayırmıyor. Her sabah kocasına, kocasının kız kardeşine yani görümcesine her türlü hizmeti, izzeti, ikramı sabah kahvaltıdan başlıyor, akşam yatana kadar devam ettiriyor. Fakat Zübeyde Hayriye'ye biraz mesafe koyuyor baştan itibaren. Çünkü abimi elimden aldı diye düşünüyor. Benim tek dayanağımı, tek güvendiğim insanı, benim en önemli akrabamı, yakınımı, abimi elimden aldı diye Hayriye'ye biraz tepkili, tavırlı. Ama Hayriye bunun zaman içinde geçeceğini, aynı evde birlikte yaşadıkları sürece Hayriye'yi daha yakından tanıyacağını Zübeyde'nin ve ona ısınacağını düşünüyor. Dolayısıyla Hayriye elinden geldiği kadar Zübeyde'ye kız kardeşiymiş gibi davranıyor. Fakat Zübeyde Hayriye ne yaparsa yapsın, İçinde bulundukları durumu abisinin evliliği değil, kendisinin terk edilmesi olarak görüyor. Öyle hissediyor, öyle yaşıyor o duyguyu. Şimdi bu aşamada Zübeyde evlenecek, kendi yuvasını kuracak, kendi ailesi olacak ve böylelikle abisinin ekseninden çıkacak diye düşünülebilir. Ama olaylar o şekilde gelişmiyor. Neden? Çünkü Zübeyde biraz marazi bir tip. Yani böyle hastalıkları var, öksürüyor, tıksırıyor o dönemde. Hani böyle nefes darlıkları yaşıyor, böyle astım gibi, tabii o dönem böyle isimler hani konuyor mu konmuyor mu belli değil ama öksürüğü, nefes sıkışması, kalp sıkışması gibi problemler yaşıyor. Dolayısıyla biraz böyle içine dönük, fazla sosyalleşmeyen, birisi seni birisiyle tanıştıralım dediğinde kabul etmeyen, içine kapanık bir kız. Ve varı yoğu abisi. Dolayısıyla o dönemde akraba çevresinden de ilişkisini kesiyor. İyice içine kapanıyor. Varı yoğu abisine dönüşüyor. Zübeyde'nin bu ilişki devam ettiği sürece belli çıkış noktaları var. Belli yerlerde Zübeyde'de kırılmalar yaşanıyor. Bu kırılmalardan ilki abisinin karısı Hayriye dışarıda çamaşırları ipe asarken abisinin Hayriye'ye yardım ettiği, birbirleriyle gülüştükleri, şakalaştıkları, hani hafif böyle cilveleştikleri bir şeye şahit olması. Zübeyde abisinin Hayriye'ye bakışını, gülüşünü gördüğünde abi ne mutlu, ne güzel diye mutlu olmuyor. Aksine o gülüşmeler, o kaçamak bakışlar karı koca arasındaki Zübeyde'nin daha fazla kapının diğer tarafında kaldığı hissinin artmasına sebep oluyor. Bir akşam hep beraber masaya oturuyorlar, yemek yiyorlar. Bu Zübeyde'nin hayatındaki ikinci kırılma, ikinci yükseliş. Hayriye'ye ikinci kurulma. Abisi dönüyor, yemeği çok beğenmiş. Hayriye'nin yemeklerini zaten çok severek yiyor. Abisi dönüyor karısına, diyor ki hayatım ellerine sağlık, yemekler çok güzel olmuş. Bu ev sen geldikten sonra gerçek bir eve dönüştü.
Zübeyde bunu duyduğu anda beyninden vurulmuşa dönüyor. İlk aklından geçen şu: demek ki biz abimle beraberken abim burayı ev gibi hissetmiyordu. Ondan sonra da şöyle düşünmeye başlıyor. Belki de ev gibi hissediyordu ama Hayriye hayatına girdikten sonra ben ikinci planda kaldım. Hayriye onu kendine çevirdi, tamamen kendine çekti ve benim abim için yaptığım her şey bugüne kadar hiç oldu. Yok sayılır hale geldi. Ve buradan Zübeyde Hayriye'ye iyice tetikleniyor. Zübeyde elinde olan, sahip olduğu tek insanı, abisini Hayriye'ye kaptırdığına burada daha da ikna oluyor. Ve bundan sonraki süreçte belki hadise çıkarmaya daha meyilli, kavga yaratmaya daha meyilli olacağı düşünülebilir ama aksine daha da içine kapanıyor, daha da içine çekiliyor. Hem abisiyle hem Hayriye ile konuşmayı bırakıyor. Bir nevi kendi karanlığının, kalbinin karanlığının esiri oluyor, kendi karanlığına gömülüyor. Ve Zübeyde artık kendi kendine şunu söylemeye başlıyor: Hayriye giderse Halit bana döner. Hayriye susarsa Halit beni duyar. Hayriye bu evden silinirse her şey eskisi gibi olur. Derken bir gece karanlığın yolundan gitmeye karar veriyor. Bir akşam hava kararmaya başlıyor. Mahallenin üzerine ağır bir sessizlik çöküyor. Kandiller yanıyor, kapılar kapanıyor, insanlar evlerine çekiliyor. Zübeyde ise sessizce evden çıkıyor. Başına siyah örtüsünü geçiriyor. Dar sokaklardan ilerliyor. Güneş görmeyen bir sokağa sapıyor. Ve mahallede isimleri fısıltıyla anılan iki kadının kapısını çalıyor. Zübeyde'nin gecenin karanlığında kapısını çaldığı bu kadınlarla ilgili söylentiler çok fazla. Kimileri bu kadınların hırsız olduğunu söylüyor. Kimileri insanların kaderine müdahale ettiklerini, kimileri ise mezarlıklarda dolaştıklarını söylüyor. Zübeyde bu kadınlardan tek bir şey istiyor: bana abimi geri verin. Hayriye'yi abimin hayatından çıkarın. Kadınlarla anlaşılıyor. Kadınların istediği şeyler var bunu yapabilmeleri için. Zübeyde'ye diyorlar ki senin bize abine ait eşyalar getirmen gerekiyor. Abinin temas ettiği şeyler, abinin kullandığı bir mendil, abinin cep saati, abinin bir yüzüğü, abinin yazdığı mektuplar, abisinin eşyalarını istiyorlar. Tamam diyor Zübeyde ve eve geri dönüyor. Bundan sonraki süreçte evden eşyalar kaybolmaya başlıyor. Eşyaları Zübeyde alıyor. Fakat tabii Zübeyde'nin aldığını kimse düşünmüyor, kimse ihtimal vermiyor. Yani kardeşi abisinin eşyalarını çalacak hali yok ya. Dolayısıyla bir gün Halit'in bir saati kayboluyor, bir gün yüzüğü kayboluyor, bir gün Hayriye'nin hatıra diye sakladığı mektuplar kayboluyor. Evin altını üstüne getiriyor Hayriye. Halit de ona yardım ediyor. Sandıklar açılıyor, hurçlar, örtüler açılıyor. Hiçbir yerde Halit'in eşyaları, kaybolan eşyaları bulunamıyor. Hayriye bu işle ilgili tedirgin olmaya başlıyor. Çünkü kaybolanlar sadece Halit'in, kocasının eşyaları. Sonuçta Hayriye'nin de eşyaları var. Bileziği var, yüzüğü var, küpesi var. Bunlar yerinde duruyor. Sadece Halit'in eşyaları kayboluyor. Hayriye bu işlerden işkillenmeye başlıyor ama adını koyamıyor, kimden şüpheleneceğini bilemiyor. Zübeyde evin içinde abisiyle ve Hayriye ile irtibatını minimuma indiriyor. Şöyle bir alışkanlık geliştiriyor. Daha önceden yapmadığı, sonradan yapmaya başladığı bir alışkanlık geliştiriyor. Odasına giriyor, sürgüyü çekiyor. Sürekli olarak kendisini odasına kilitleyip odasında kendi kendine vakit geçirmeye başlıyor. Hatta Hayriye kocasına bu kız niye yanımıza gelmiyor, bu kız niye bizimle oturmuyor dediği zaman kocası da diyor ki boş ver o genç kız, bırak kendi kendine odasında belki Kur'an okuyordur, belki bir şey yapıyordur, ellemeyelim, kendi kendine vakit geçiriyor, rahatsa rahat, dokunmayalım diyor. Fakat Zübeyde odasında mırıl mırıl kendi kendine sürekli böyle bir işler karıştırıyor. Ama ne karıştırdığını aile bilmiyor. Bu süreç devam ederken Hayriye'de böyle bir huzursuzluklar, bir tedirginlikler. Bir gece Hayriye uykusunda uyurken tıkır tıkır bir seslere uyanıyor. Kalkıyor böyle ne oluyor diye evin içinde, bu ses ne diye. Ses camdan geliyor. Kalkıyor, cama bakıyor, gidiyor dışarıya bakıyor. Camın önünde bir baykuş. Baykuş
ötmüyor da bir şey de yapmıyor. Orada durmuş, gözünü dikmiş, Hayriye'ye bakıyor. Hayriye'nin gözünün içine bakıyor. Hayriye şimdi şaşırıyor tabii, hayvanla göz kontağı kurmaya başlayınca ne oluyor diye. Hayvan sadece Hayriye'ye bakıyor, öyle orada çakılmış gibi, çivilenmiş gibi, sanki dondurulmuş gibi, sanki canlı değilmiş gibi dikmiş gözünü Hayriye'ye bakıyor. Hayriye oralı olmuyor, pencereyi kapatıyor, gidiyor, uyumaya devam ediyor. Bu durum bir kere olup kalmıyor. Hayriye her gece yaklaşık aynı saatlerde bu bir tıkırtıyla uyanıyor ve sürekli olarak aynı baykuş aynı saatte aynı dalın üzerinde durup Hayriye'nin gözünün içine bakıyor. Fakat Hayriye'nin tek problemi her gece aynı saatte gelen baykuş değil. Bundan sonra Hayriye'nin uykuları da bozuluyor, rüyaları da bozuluyor. Kötü rüyalar görmeye başlıyor. Hayriye her gece kendisini bir mezarlıkta görüyor. Toprak ıslak, ay görünmüyor. Etrafta kimse bulunmuyor. Sonra toprağın hareket ettiğini fark ediyor ve toprağın içinden bir şey çıkıyor. Hayriye önce ne olduğunu idrak edemiyor. Sonra şöyle bir görüntüyle karşılaşıyor. Topraktan bir ölü insan, bir ceset çıkıyor ve ağzı açık. Ağız normalden daha büyük. Ağzının içinden sanki yanmış gibi, kömür olmuş gibi, çürümüş gibi ama normal bir dil boyutundan büyük bir dil çıkıyor ve sürünerek, vücudu eğrilerek, bükülerek, kendini böyle kasarak, bir şey emekleyerek Hayriye'ye doğru yürüyor. Sanki Hayriye'yi alıp bir karanlığa, o mezarın içine geri çekmek istiyormuş. Hayriye'yi de kendisiyle beraber karanlığa gömmek istiyormuş gibi Hayriye'ye doğru yürüyen bir ceset görüyor. Hayriye kaçmak istiyor, kaçamıyor. Bağırmak istiyor, bağıramıyor, sesi çıkmıyor. Ceset gittikçe Hayriye'ye yaklaşıyor. Tam Hayriye'yi saracağı, kendi karanlığını alacağı anda Hayriye kan ter içinde nefes nefese uyanıyor. Uyandıktan sonra da korku orada bitmiyor. Odanın içinde sanki ıslak toprak kokusu, ceset kokusu, böyle pis ağır bir koku odanın içinde kalmaya devam ediyor. Hayriye bunları yaşarken Zübeyde başka bir hayat yaşıyor. Bu iki kadın vardı ya, Zübeyde'nin gittiği. Bu kadınlar hazırlıklarını tamamlıyorlar, bir bohça yapıyorlar ve Zübeyde'ye getiriyorlar. Getirdikleri bohçanın içinde Halit'in, pahalı olanlar değil, saatli, yüzüklü değil, fakat diğer kişisel eşyaları, mektupları vesaire, işte atleti, mendili bu bohçanın içinde. Artı büyü yapmakta kullandıkları bir takım eşyalar, kırmızı düğümler atılmış ipler, saç parçaları, baykuş cesedi, meyit dili, yani ölü bir insanın dili, artı en korkuncu Kur'an-ı Kerim sayfaları bu bohçanın içine yerleştiriliyor. Yani bu kadınlar öyle bir büyü yapıyorlar ki kutsal kitabı bile bu işe alet ediyorlar. Bunu bir bohça yapıyorlar kadınlar ve getirip Zübeyde'ye teslim ediyorlar. Zübeyde bohçayı alıyor, kadınlarla beraber birlikte hep beraber eski bir yapıya gidiyorlar. Kimilerine göre burası eski, artık kullanılmayan bir hamam. Kimilerine göre yıkık dökük bir ev, artık kullanılmayan, terk edilmiş bir ev. Burası kişiye göre, anlatıma göre değişse de değişmeyen tek bir şey var. Buraya giren artık değişmiş biri olarak dışarı çıkıyor. Buraya girdikten sonra kadınların yapacağı işlem başlıyor. Kadınlar bulundukları yerde kendi etraflarına böyle bir çember çiziyorlar. Çemberin etrafına Kur'an-ı Kerim sayfalarını yerleştiriyorlar. Çemberin ortasına Halit'in kişisel eşyalarını ve baykuş cesedini koyuyorlar. Hepsinin üstüne, en üstte de meyit dilini, yani ölü insan dilini koyuyorlar. Zübeyde dili gördüğü anda ister istemez irkiliyor. Fakat artık geri dönmesi mümkün değil. Çünkü bu karanlık yola bir kere çıkıldı mı oradan dönüş olmuyor. Kadınlardan bir tanesi Zübeyde'nin karşısına geçiyor. Karşısında dimdik bir şekilde duruyor ve Zübeyde'ye sorular sormaya başlıyor. Kimin dili bağlansın? Zübeyde cevap veriyor. Hayriye'nin.
Kimin gönlü dönsün? Zübeyde cevap veriyor. Halit'in. Kimin yuvası yıkılsın? Zübeyde cevap veriyor. Onların. Bu konuşmanın ardından, bu soru cevap kısmının ardından bulundukları ortamda kandillerin ışığında üçü bir çember olup o yaptıkları çemberin içinde bir araya geliyorlar. Kadınlar Zübeyde'nin anlamadığı bir dilde bir şeyler söylemeye, sanki böyle tekerleme gibi anlaşılmaz bir dilde bir şeyler tekrarlamaya başlıyor. Kadınların sesi önce kısık başlıyor. Sesler yükseldikçe sanki etraflarındaki gölgelerin sayısı artıyor ve gölgeler uzuyor. Zübeyde gözlerini ortada duran Halit'in mektuplarından ayırmıyor. Çünkü sadece Hayriye'nin dilinin bağlanmasını değil, Halit'in de gönlünün dönmesini istiyor. Halit'in karısından soğumasını, evinden uzaklaşmasını, Hayriye ne söylerse söylesin Halit'e ulaşamamasını istiyor. Kadınlardan bir tanesi Halit'in eşyalarının önünde diz çöküp ellerini Halit'in eşyalarının üzerine koyuyor. O esnada diğer kadın ayakta kırmızı iplere düğümler atarak, kırmızı ipleri düğümleyerek bir şeyler tekrarlamaya başlıyor. Her bir düğümde diğer kadın eliyle Halit'in eşyalarını daha çok yere bastırıyor. Sanki Halit'i toprağın altına gömüyor gibi. O eşyaları bastıkça eşyalar yere doğru basılıyor ve o esnada da diğer kadın kırmızı iplere bir şeyler okuyup üfleyerek düğümler atıyor. Kandiller sönüyor, ortalık karanlığa bürünüyor. Kadınlar bohçaları toplamaya, çemberi bozmaya başlıyor. Bulundukları mekanın etrafını sanki yüzlerce baykuş sarıyor. Baykuşlar sanki hep bir ağızdan mekanın etrafında bağırmaya başlıyorlar. Bulundukları mekanda bunlar yaşanırken aynı gece Hayriye uykusunda nefes alamıyor. Boğulacak gibi oluyor. Sanki bir el boğazını sıkıyor. Gözlerini açıyor. Camın dışından yine bir ses. Gidiyor cama, bir şekilde can havliyle kendini cama atıyor ve camın dışındaki hep o dalda duran baykuşun bu sefer pencerenin pervazına geldiğini görüyor. Pencerenin pervazındaki baykuş cama tık 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 vuruyor. Hayriye camı açmak istiyor, nefes almak istiyor çünkü boğulacak gibi ama yapamıyor. Birdenbire bağırmak istiyor, bağıramadığını fark ediyor. Çünkü dudakları şişmiş, dili ağzının içinde şişmiş. Kendini sersemlemiş bir şekilde yatağa atıyor, kendinden geçiyor. Sabah kalktığında ilk işi gidip aynaya bakmak oluyor. Gerçekten de gece hissettiklerinin rüya olmadığını görüyor. Hayriye'nin dili şişmiş, kararmış, sanki ölü bir insanın diline dönmüş. Bundan sonraki süreçte Hayriye artık konuşamaz, sesini çıkaramaz, bir şey söyleyemez hale geliyor. Hayriye'nin dili bağlanıyor. Bundan sonraki süreçte Hayriye her geçen gün kocasıyla arasına mesafe girdiğini görüyor. Şimdi normal şartlarda karınızda böyle bir problem var değil mi? Konuşamıyor, dili dönmüyor, alıp doktora götürürsünüz. Halit bunu yapmak yerine karısıyla arasına mesafe koyuyor. Karısıyla ilgilenmiyor. Hayriye yemek yapıyor, masaya koyuyor. Halit geliyor, oturuyor. Bu yemek olmamış diyor, kalkıyor. Karısına niye çirkinleştin, niye kendine bakmayı bıraktın, artık seni beğenmiyorum demeye başlıyor. Halit'le Hayriye'nin arasına çok ciddi bir soğukluk ve mesafe giriyor. Etraflarındakiler, normalde bu aileyle giden gelen görüşen insanlar bu durumu fark ediyorlar. Hayriye'ye yardımcı olmak istiyorlar ama olamıyorlar. Mahalle arasında, konu komşu arasında dedikodular başlıyor. Diyorlar ki acaba Hayriye'ye büyü mü yapıldı? Bu kadının hali ne? Bu evlilik böyle parmakla gösterilen örnek bir evlilikti. Bu evlilik nasıl bu hale geldi? Bu adam eve uğramayı bıraktı. Mahalle arasında büyü dedikoduları, nazar dedikoduları konuşmaya, yürümeye başlıyor. Ama hiç kimse Hayriye'ye yardımcı olamıyor. Bu sırada Zübeyde bu işlere hiç karışmıyor.
Normalde insanın abisiyle yengesinin arasında bir gerilim olursa hani bir abiyle konuşulur, yengeyle konuşulur, bir yardımcı olmaya çalışılır. Sen de o evde yaşıyorsun ya, hani abin iyi olsun, mutlu olsun, evliliği iyi olsun istersin. Zübeyde'de hiç öyle bir durum yok. Zübeyde kendisini odasına kapatıyor. Abisi Hayriye'ye bağırırsa, azarlarsa hiç müdahale etmiyor. Gidiyor, odasına kapanıyor. Çift kavga ediyor. Hayriye cevap veremiyor çünkü kadının dilinde rahatsızlık var. Dili şiş, konuşamıyor kadıncağız. Abisi Hayriye'ye bağırıyor. Zübeyde odasına giriyor, sürgüsünü çekiyor. Kendi kendine mırıl 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 büyülerin devamını getiriyor. Büyüleri yapmaya devam ediyor. Çünkü o büyüler o kadar problemli büyüler ki bir kere yaptım, bitti, o akşam oldu, öyle değil. Devamı var. Her gece Zübeyde bir takım ritüeller yapmaya odasında devam ediyor. Bir gece Hayriye uykusundan uyanıyor. Bir bakıyor, su içmek için odadan çıktığında bir bakıyor Zübeyde'nin odasında kandil yanıyor. Kapının altından bir ışık geliyor. Zübeyde hareket halinde. Hayriye de yavaş yavaş Zübeyde'den işkillenmeye başlıyor. Çünkü Zübeyde hiç destek değil yani. Kız ona kardeşi muamelesi yapmış ama hani görümce fena yani. O yüzden gidiyor kapıya böyle kulağını yaslıyor, kapıdan içeriği dinlemeye çalışıyor. Mırıl 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 Zübeyde içeride bir şeyler konuşuyor. Birdenbire ses kesiliyor. Sesin kesilmesiyle Hayriye ister istemez şöyle bir geriliyor. Kim var orada diye sesleniyor Zübeyde. Hayriye hiçbir şey söylemiyor, pıtır pıtır kızcağız odasına kaçıyor. Zübeyde kapıyı açmıyor, her ne yapıyorsa yapmaya devam ediyor. Bu akşamın sabahında kahvaltıya oturduklarında Hayriye'nin gözü Zübeyde'nin ayak bileğine takılıyor. Zübeyde'nin ayak bileğinde kırmızı, üzerine düğümler atılmış, düğüm düğüm bir ip görüyor. Ve bu normal bir iplik gibi de değil. Sanki üzerinde kan varmış da kurumuş gibi. Üzeri böyle tıkır tıkır, kabuk kabuk bir ip Zübeyde'nin ayağında bağlı bir şekilde duruyor. Hayriye rüyasında gördüğü kırmızı düğüm düğüm ipleri hatırlıyor. Zübeyde'nin ayağında gördüğü ip ve rüyaları ve nefes alamaması ve dilinin şişmesi, yani biraz ardı ardına geldiğinde Hayriye Zübeyde'den şüphelenmeye başlıyor. Ama kime inandıracak, kime ne söyleyecek? Yani dışarıya şimdi bana görümcem büyü yapıyor dese bir adamın, yani bir Halit'in bir kardeşi abisinin mutsuzluğunu ister mi? Öyle şey olur mu? Gibi bir durum olacak. Zaten Hayriye perişan durumda, kimseye bir şey anlatacak hali de yok. Şüpheleniyor ama kimseye bir şey ispatlayamayacağını düşündüğü için bunu kafasına not ediyor ama kimseye bir şey söylemiyor. Olaylar bu şekilde ilerlerken ve Hayriye bu hissettiklerini içine atarken Allah herhalde Hayriye'ye yardım edecek olacak ki şöyle bir şey oluyor. Hani bahsetmiştik ya baştan, bu kadınlar, bu büyü yapan kadınlar hırsız mı, büyücü mü? Hani böyle bir zaten bu kadınlardan mahalleli işkilleniyor diye. Bu kadınlarda çünkü bütün bunlar var. Yani büyücüde, hırsızda her türlü naletlik var. Bu kadınlar bir yerde ellerine ele geçirdikleri değerli eşyaları bozdurmaya çalışırlarken, satmaya çalışırlarken zabitler tarafından yakalanıyorlar. Hani demiştik ya Halit'in değerli eşyaları vardı, saati, yüzüğü falan. Şimdi bunları da bozdurmaya çalışıyorlar. Bozdurmaya çalıştıkları diğer eşyalar arasında. Fakat yakalandıkları zaman zabitler kadınların üstlerini, bohçalarını da arıyor. Hani başka bir şey çıkacak mı diye. Ve bunun üzerine Halit'e ait birkaç tane mektup kadınların bohçasının içinden çıkıyor. Ve bunun üzerine zabitler diyorlar ki bu mektuplar Halit'e ait olduğuna göre bu eşyalar da Halit'e ait olabilir mi, satmaya çalıştıkları eşyalar. Fakat zabitlerin bu işi iyice detaylandırmasının, iyice böyle araştırıp karıştırmalarının sebebi şöyle. Bohçaları açtıkları zaman içinden meyit dili, baykuş cesedi, bağırsak, insan bağırsağı kuruları, bir sürü Kur'an-ı Kerim sayfaları, bir sürü şey çıkıyor. Her şey bir tarafa, tabi zabitler Kur'an-ı Kerim sayfalarını bu garip garip şeylerle bir arada görünce, bir de yırtılmış sayfalar oralara konmuş, tabi ortalık ayağa kalkıyor. Bir de düşünün yani, hani o yüzden de bir soruşturma, kadınlar tutuklanıyor ve bir soruşturma başlatılacak. Kadınları zabitler iyice sıkıştırıyorlar. Kadınlar ilk önce inkar ediyor. Bize geldi de biz bulduk da, yoldan bulduk da, yerde bulduk da. Fakat sonra itiraf etmek durumunda kalıyorlar.
Zübeyde'nin ismini veriyorlar. Bunları bize Zübeyde verdi diyorlar. Bunun üzerine zabitler Halitlerin evine gidiyor. Evin içinde arama yapılıyor. Zübeyde'nin odasının içi aranıyor ve Zübeyde'nin odasının içinde de Kur'an sayfaları, meyit dili, baykuş ölüsü ve bağırsak kuruları bulunuyor. Bunun üzerine Zübeyde tutuklanıyor, ortalık ayağa kalkıyor, dedikodular bütün mahalle kaynıyor ve hem kadınlar hem Zübeyde bir mahkeme için kadının huzuruna çıkarılıyor. Kadı eşyalara bakıyor. Kur'an-ı Kerim yapraklarını görünce zaten kadı zıvanadan çıkıyor. Siz diyor bunlarla ne yapıyorsunuz? Bunlar ne? Kadınlar ilk önce zabitlere itiraf ettiklerini mahkemede kadıya inkar etmeye kalkıyorlar. Fakat tabii kadı bunların üzerine gidince daha da büyük ceza veririm, ona göre doğruyu söyleyin diye bunları sıkıştırınca kadınlar eninde sonunda kadıya itiraf ediyorlar. Diyorlar ki evet, Zübeyde bize altın verdi, sikke verdi. Biz bu işleri Zübeyde için yaptık diyorlar ve suçlarını kabul ediyorlar. Bunun üzerine ortam şöyle. Hayri orada, Halit de orada. Kadı diyor ki Zübeyde sen kabul ediyor musun? Zübeyde de tık yok. Hiç cevap vermiyor. Ve bu arada Hayriye üzgün. Zübeyde ile Hayriye göz göze geliyorlar. Hayriye öfkeli bile bakamıyor Zübeyde'ye. Yani mutsuz, üzgün, hayal kırıklığına uğramış durumda ve en önemlisi de yorgun. Fakat Zübeyde'de aynı hasetlik, aynı hırs, aynı harislik aynen devam ediyor. Öfkeli bir şekilde. Kıza bakmaya, geline bakmaya devam ediyor böyle. Gözünün dikine dikine. Yani insanda bir pişmanlık olur. Bir üzülürsün, bir mahcubiyet. Hiç. Halit çok öfkeli. Hem büyük bir hayal kırıklığı yaşamış durumda. Kendi öz kardeşi, canı, kanı kardeşinin yaptığı işlere bak. Yani çok kızgın kardeşine. Ağzını bıçak açmıyor. Hayriye ise üzgün. Bundan sonra kadı kararını açıklıyor. Zübeyde suçlu bulunuyor. Ona yardım eden hırsız kadınlar da suçlu bulunuyor. Verilen ceza ise kalebentlik oluyor. Yani sürgün. Bir ada kalesinde zorunlu ikamet. Duvarların arasında yaşamak, izin verilmedikçe oradan ayrılmamak. Hayatının geri kalanını göz önünde geçirmemek. Bunun ardından Zübeyde sürgün ediliyor. Hayriye bilen kişileri bir araya getiriyor, yakınları, akrabaları devreye giriyor. Hayriye büyüyü bozduruyor. Her geçen gün dilinin rengi değişiyor, tekrar konuşabilir hale geliyor, yavaş yavaş sesi açılıyor, yavaş yavaş kocasıyla olan ilişkisi düzene giriyor. Bir nevi hayat normalleşmeye başlıyor. Fakat akşamları camının önüne baykuş gelmeye devam ediyor. Hayriye baykuşu gördüğü zaman belki eskisi gibi korkmuyor ama baykuşu her gördüğünde görümcesini hatırlıyor. Zübeyde'nin gönderildiği ada kalesiyle ilgili söylentiler şöyle. Nöbetçiler geceleri bir kadın sesi duyduklarını anlatıyor. Bu ses bazen çığlık atıyor, bazen ağlıyor, bazen çok garip bir şekilde kahkaha atıyor. Bazen de sürekli aynı cümleleri tekrar ediyor. Dilini bağlayacaktım, gözünü çevirecektim, yuvasını yıkacaktım. Kimileri Zübeyde'nin aklını kaybettiğini anlatıyor. Hatta bazı rivayetlere göre son zamanlarda dilini yuttuğu söyleniyor. Aslında tıpkı Hayriye'ye yaşattıklarını kendi yaşıyor. Yıllar geçiyor, mahkemeler kapanıyor, evler yıkılıyor, insanlar ölüyor. Ama bazı hikayeler yaşamaya devam ediyor. Çünkü bu hikayeler yalnızca büyüleri değil, insan doğasının en karanlık taraflarını anlatıyor. Belki de bu yüzden aradan yüzyıllar geçmesine rağmen Hayriye ve Zübeyde'nin hikayesi hala dilden dile dolaşıyor. Çünkü bazen en büyük korku karanlıklarda saklananlar değil, insan kalbinde büyüyen marazlar oluyor.